Merhaba sevgili arkadaşlar. Belki lazım olur kanalına hoş geldiniz. Bugün Temu'dan bir alışveriş yaptık. Bakalım neler aldık. Vergi güncellemesi nedir? Kaç paralık alışveriş yapabiliyoruz yurt dışından? Neler aldık? Bunları görelim. İsterseniz paketi açalım. Bakalım neler almışız. Evet, paketimiz burada arkadaşlar. Şimdi bu ürünü ne zaman sipariş verdiğim ve ne zaman geldiği burada görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar sürede geldi, ne kadar para ödedik, limitler nedir? Bununla ilgili zaten ayrıntılı bilgiyi vereceğim. Lütfen alışveriş yaparken çok dikkat edin. Bunları kesinlikle atlamayın. Bilinçli olun. Bilinçli olarak alışveriş yapın. Şimdi hep beraber bakalım neler almışız. Görelim. Paketimizi ufak ufak açalım. Şöyle biraz haince açıyorum. Evet, bu nedir? Bakalım bu neymiş? Ha, bu, evet, hatırladım. Muhtemelen ama çok ufakmış bu lan. Bu arkadaşlar, şurada bir pili var. Pilini takayım. Hemen geliyorum. Evet. Pilimizi taktık. Bakalım, açalım. Evet. Bu bir gitar akordu arkadaşlar. Akort cihazı daha doğrusu. Bunu şöyle hemen göstereyim. Daha doğrusu sadece gitar değil arkadaşlar. Bütün müzik aletlerinde bunu kullanabiliyorsunuz. Gitar olsun, saz olsun, hani elektro gitar olsun, ud olsun. Hepsinde kullanabiliyorsunuz. Bunu buraya taktığınızda tabi görebileceğiniz bir yere şöyle üstüne taktığınızda, ben bunu nasıl göreceğim ki? Şöyle takıyorum. Evet. Şöyle görebileceğiniz şekilde çeviriyorsunuz. Siz ekranda görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Bakın. Burada uygun notayı bulduğunuzda direkt doğru akordu yaptığınızda, bu çok kaymış bunun akordu ya. Tam oturtmak lazım. Evet, bu oldu. Bu da oldu. Bir de gitar olarak şeyleri seçebiliyorsunuz. Müzik aletlerini seçebiliyorsunuz. Gitar olarak seçtiğinizde direkt tellerin tınısını algılıyor ve doğru sesi bulduğunuzda direkt yeşili veriyor size. Evet. Bakalım. Başarılı. Beğendim. Güzel. Çok iyi. Bakın. Gitar akordu doğru akora geldiğinde bakın yeşil olarak gösteriyor. Güzel bir alet. Ufak ama çok işlevsel. Bunun kulaklıklısı da var arkadaşlar. Farklı modelleri de var ama bu tahminimden daha başarılı geldi bana. Bakalım, akordumuzu yaptıktan sonra bir tınısına bakarız. Olmuş mu? Tekrar bir bakalım. Tekrar tabii kayabiliyor. Uzun zamandır akorsuzmuş bu demek ki. Evet. Şuna da bakalım. Güzel. Şimdi oturmuş gibi. Bakalım.
Evet, başarılı. Tavsiye ederim. Minicik, minnacık bir cihaz ama gerçekten inanılmaz akıllı. Gördüğünüz sesler çok kötüydü gerçekten ama gayet başarılı. Tavsiye ederim arkadaşlar. Dediğim gibi bunun farklı modelleri de var ama çok enteresan. Bu çok başarılı. Ufak bir pille çalışıyor, bu yuvarlak pillerden. Numarasını bilmiyorum. İçin zaten dışında geliyor. Ama gayet başarılı. Tavsiye ederim. Şimdi gitarımızı koyalım. Evet, bu güzel bir ürün. Memnun kaldım. Bu ürünü ne kadara aldığımı şu ekrana eklerim arkadaşlar. Oradan görürsünüz. Tekrar şöyle basılı tutarak kapatıyoruz. Evet, kapandı. Çok iyi. Çok başarılı. Çok pratik. Gerçekten. Bunu oğlum istemişti. Bir tane dediğim gibi büyük var. O şeyde kulaklıkla vesaire ortam diğer mesela açıkta bir yerde sesin yüksek olduğu bir yerde akor yaptığınız zaman ondan etkilenmeyen bir cihaz ama bu dış seslerden de etkileniyor ama sessiz bir başarılı. Siz de gördünüz. Evet, çok güzel bir ürün. Güzel, isabetli olmuş. Bu neymiş? Bakalım. 3D kreatif diyor. Evet, hatırladım bunu. Bu arkadaşlar bir gece lambası gibi düşünebilirsiniz. Bir not alma işine yarayan bir alet. Enteresan, ilgimi çekti. Dekoratif bir ürün olduğu için tercih ettim bunu. Bakalım. Şöyle bir kalem çıkıyor. Ne işe yaradığını göstereceğim size. Bu ekran tabii şu anda siz ne olduğunu muhtemelen tahmin edebiliyorsunuzdur. Bu da şöyle bir adaptörü. Bu arkadaşlar LED bir aydınlatma. Şöyle hemen bir şeye takalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir aydınlatma. Tabii bu sadece böyle bir kullanılan bir ürün değil. Bu nasıl kullanılıyor? Bunu arkadaşlar, şunu bir açayım. Kablosunu açayım. Size daha rahat gösterebileyim. Evet, bu böyle bir ürün. Bunun bir şey var. Muhtemelen bir kaplaması var. Onu çıkaracağız. Biraz uğraştırdı arkadaşlar ama şuradaki filmi çıkarmamız gerekiyor. Normal şartlarda, yoksa bunun olayı zaten bu. Şöyle yapalım. Bakın. Gördüğünüz gibi açıyoruz. Hop. Hapşıracağım. Hapşırdım. Teşekkür ederim. Siz de görün. Evet. Bunun olayı bu. Nasıl görünüyor? Bir bakalım. Evet, bir gece lambası gibi. Bana böyle çok değişik geldi. Bilmiyorum, görebiliyor musunuz? Netliyor mu? Sanıyorum netler. Değişik, böyle bir gece lambası gibi kullanılabilir. Artı bir de şöyle bir özelliği varmış arkadaşlar bunun. Bakalım. Şunu bir temizleyelim arkasını. Şöyle bir şey yazalım. Böyle çıkarıp da yazabiliriz. Çok iğrenç oldu. Çok iğrenç yazdım ama. Mesela böyle Allah. Böyle tatlı notlar. Tabi abone ol yazmazsınız ama mesela işte eşinize, sevgilinize, çocuğunuza böyle giderken, başucundayken işte güzel notlar bırakabilirsiniz. Bence çok güzel. Buradan da mesela bugün ayın mesela kaçı? Buradan ters görüyorum. Bunu oturtamadım ama ben. Herhalde böyle duruyor bu. Tamam. Bugün ayın 13'ü. İşte 2024. Buraya da işte vesaire bir takım şeyler yazabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu kalemin silgisiyle de şöyle. Bunu ben oturtamadım galiba. Daha stabil oturması lazım. Şöyle silebiliyorsunuz. Bunu herhangi bir şeyle de silebilirsiniz. Şöyle takayım. Bunu ben tam oturtamadım. Ben mi başaramadım?
bastırmak mı gerekiyor? Ha evet arkadaşlar, bastırmak gerekiyormuş. Çok özür dilerim. Bastırdığınız zaman stabil bir şekilde şey yapıyor. Biraz sert bastırdım ama güzel oldu. Yalnız bu silgi bu ekranı çizdi galiba biraz. Gerçi temizlemek lazım ama neyse, güzel. Hayırlı olsun. Güzel. Fena bir şey değil. Başka bunu neyle yazabiliriz ki? Bu silgi işe yaramıyor ama bunu arkadaşlar kolonyayla falan silebilirsiniz. Çünkü çok sert bir şey ya. Çok sert. Ama çok tatlı görünüyor bence. Güzel. Not alabilirsiniz. Buraya tekrar bir şey yapalım arkadaşlar. Bu mesajı da verelim. Evet. Geçelim sıradaki ürünümüze. Güzel, değişik, dekoratif bir ürün. Bunu şuraya koyabilirim mesela, şöyle değil mi? Orada bir emir çipi var. Hoşlanmıyorum ama YouTube'da onu kullanıyor. Abone ol. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Videoya devam ediyoruz. Bakalım başka neler çıkacak. Bu nedir? Evet. Bu da muhtemelen, evet, enerjiyi gördüğünüz gibi, enerji. Bu da evet arkadaşlar, bu da standart bildiğiniz gibi LED. Bu bir RGB LED. USB'den yine çalışıyor. Bakalım çalışıyor mu? Deneyelim. Tekrar şunu kullanalım. Bakalım çalışacak mı? Evet. Gördüğünüz gibi bunun kumandası. Bakalım işliyor mu? Evet. Gördüğünüz gibi yeşil, kırmızı. Burada geçiş modları var. Burada slow geçiş, yavaştan geçiş vesaire. Bunu ben takacağım arkadaşlar masama takacağım ya da burada daha dekoratif olması açısından bir ışık görsel yapması için. Bu kısa aldım sadece denemek için arkadaşlar. 1 metrelik, bunun daha uzun da geliyor. Farklı siparişlerim de var. Sadece denemek için aldım. Bu arada bir bilgi vereyim arkadaşlar. Bu benim eski kumandam. Diğer ürünlerimde mesela şöyle bir aydınlatmam daha var benim. Şöyle bir aydınlatmam daha var. Bunda da kullanabiliyorsunuz bunu. Bunlar genelde universal oluyor. Dolayısıyla hepsinde buna da kumanda ediyor. Bakın gördüğünüz gibi. Hepsinde işe yarıyor. Diğerini yedekte bulundurabilirsiniz. Evet, bu üründe bu şekilde arkadaşlar. Bunun nerede kullandığım konusunda bir video çekerim. Bir görsel atarım en kötü. Bu şekilde. Güzel bir ürün. Ben bunu masanın kenarlarına şöyle arka planda güzel bir şey yapması için düşünüyorum. Başka projelerim de var. Başka bir şeyler daha yapmayı planlıyorum ama daha uzuna gelirse onu kesip başka bir üründe kullanmak istiyorum. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Şunu tekrar USB'mizi takalım. Evet, hoşuma gitti bu. Güzel. Güzel, güzel. Evet, bunu da şöyle atalım. Biraz dağıldı ortalık ama olsun. Şimdi ne almışız? Ha evet, bu da güzel bir ürün. Bunu bilenler var mı arkadaşlar? Müzik aleti çalanlar, yani özellikle gitar çalanlar bunu bilir. Bu çok basit bir ürün ama çok işlevsel bir ürün. Bu ne işe yarıyor sizce? Sizce bu ne işe yarıyor? Bilenler yoruma yazsın. Bir açacak mı acaba? Ne? Göstereyim arkadaşlar ne işe yaradığını. Şimdi bu ne alaka değil mi bu? Bu ne alaka? Arkadaşlar bu gitar tellerini değiştirirken kullanabileceğiniz, akor yaparken kullanabileceğiniz bir alet. Üç şekilde kullanabiliyorsunuz. Şu kısmı elektro gitarda kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu kısmını normal tüm gitarlarda özellikle tel sardığınız zaman, şöyle şimdi akordunu ben bozmamak için, gerçi bozayım fark etmez. Şöyle bakın,
pratik şekilde çevirmenizi sağlıyor. Özellikle tel takımlarında bunu kullanabiliyorsunuz. Yeni tel taktığınızda kullanabiliyorsunuz. Şu keskin tarafını tellerinizi değiştirirken tak böyle direkt teli kesebiliyorsunuz. Ama tamam kesmeyeyim ya, o kadar da değil. Evet, şunu da elektro değil de akustik gitarlarda telin takılı olduğu bir nokta vardır. Klasik gitarlardaki gibi değildir, farklıdır. Neyse, bilenler zaten biliyor yani. Gitar çalanlar bunu bilir. Güzel, kullanışlı bir ürün. Bu üründe şu hemen ekranda gördüğünüz tutarı aldım. Güzel, pratik bir ürün. Hani burada da, Türkiye'de de var ama kaç para bilmiyorum, ama işte oğlum görmüş bunu. Ben de istiyordum zaten, çünkü gitar telleri zamanla işte nemden paslanıyor vesaire, akor tutmaz hale geliyor. Biz hemen tak 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 böyle yeni telleri değiştirebiliyorsunuz. Bu da güzel bir ürün. Bu neymiş? Bu da bir, neydi bu? Bir HDMI kablo ama bir dönüştürücü arkadaşlar. DVI'di sanıyorum bu. Şimdi bu kablo şöyle ki bir monitör var, atıyorum oğlumda bir monitör var. 2 tane cihaz var. Bir Xbox var. Bir de işte PC var. O PC'den veya işte ikisine tek giriş olduğu için monitörde bir DVI çıkış var, giriş var daha doğrusu, bir tane HDMI giriş var. Dolayısıyla iki cihazı değiştirirken, kullanırken HDMI'yi çıkarıp takmak zorunda kalıyordu. Onun için adaptörler de var ama direkt ben kablo düşündüm. Bunu ben sipariş ettim. Bu DVI çıkışı, bakın şu DVI, bu da HDMI. HDMI'dan çıkış alacağız. Xbox'tan ya da PC'den, fark etmez, herhangi bir cihazdan, PlayStation'dan vesaire monitördeki DVI girişine takacağız. Bakalım, bu tabi 120 FPS'i karşılıyor mu karşılamıyor mu bilmiyorum, ama FPS dediğimiz hız aktarma oranı, memnun kalırsa kullanır oğlum, kalmazsa bir şekilde, benim bilgisayarda da DVI çıkışı var. DVI'den HDMI'ye bir çevirici bu. Bu da şu kadar paraya aldım arkadaşlar. İnşallah işimizi görür. 4K yazıyor ama FPS'i yazmıyordu. Umarım işimize yarar. Evet, başka ne kaldı? Bir tane minnak bir şey kalmış. Arkadaşlar, bu çok garip gelebilir size bu ürün. Bu oyuncak değil arkadaşlar, bu bakın. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle adaptörler var. Şöyle. Bu ne olabilir sizce? Fikri olan var mı? Ne işe yarar bu mesela? Şimdi arkadaşlar, bu bende bir monopod var. Tripod'un hani tek ayaklı tripod, işte yine 3 ayağı var ama buna monopod deniyor. Mikrofon tutucu daha doğrusu. Ekrana görüntüsünü koyacağım. Şimdi o mikrofon tutucularında şu girişler, bu onun bir parçası. Şu girişler biraz kalın. Yani dolayısıyla telefon aparatlarını vesaireyi takamıyorsunuz. Mesela minik tripodların girişleri, mesela şöyle aradaki farkı göstereyim size anlamanız açısından. Bakın. Şu işlemi çevirme işine yarıyor. Net dedi mi bilmiyorum. Bakın, biri ince. Şunlar normal tripodlar için kullanılıyor. Bu genelde mikrofonlarda kullanılıyor. Bunu çevirmek işine yarıyor. Dolayısıyla ben monopoduma telefon takamıyorum. Telefon takmak için tabii, veya işte bir tripod ya da telefon tutucu takmak için şöyle bir aparata ihtiyacım var ve bu dönüştürücü işlemini görüyor. Ne yapıyorsunuz? Bu kalın olan kısmını şurada, bakalım bu kalın değil. Şu kalın olan kısmını nasıl yapıyoruz? İnce bir tane bulalım. Evet, mesela şu kalın, bakın şu kalın olan kısmı şuna geçiriyoruz. Şurası daha ince, bakın daha ince. Bunu normal tripod kullanımına uygun bir şekilde ayarlıyorsunuz ve
normal tripod kullanıyorum. Öyle garip bir ürün ama inanılmaz işlevi var. Şu anda ben mesela tripodumu bunun gibi bir malzemeyle tutturdum. Telefon tutucusu var, işte mikrofonu var vesairesi. Tripod değil pardon, monopod. Bayağı işe yarıyor. Bu da böyle bir malzeme arkadaşlar. Evet. Başka bir de şu var. Bunu bu oğlum eklemişti, istemişti. Bunu ben bilmiyorum. Bilen arkadaşlar yorumlara yazsınlar. Böyle bir şey istedi. Bir film ya da işte dizi şeyi muhtemelen. Araştırmadım açıkçası. Merak ediyorum. İzleyebilirim. Böyle bir şey görmüş. Sever benim oğlum böyle şeyleri. Ben de severim de böyle garip şeyleri. Güzel bir şey bu. Yakalık gibi böyle takılıyor. Şöyle taksam ama şimdi delmeyeyim ya. Tişörtü delmeyeyim. Ama güzel bir şey. Bu da böyle bir ürün. Evet arkadaşlar, ürünleri aldık, paketi aldık, açtık, inceledik, baktık. Gelelim Temu'dan alışveriş yapmayı düşünen arkadaşlarımız için bir takım açıklamalara. Bildiğiniz gibi daha önce alışveriş yaptınız mı yapmadınız mı bilmiyorum yurt dışından. Ben sıklıkla alışveriş yapıyorum. Daha önceki videolarımı da izlediyseniz hani yurt dışından birçok ihtiyacımı AliExpress'ten, Banggood'dan veya işte Türkiye'de hizmet veren diğer firmalardan yurt dışı getirili, gönderili olan ürünlerden temin ettim. Ve genellikle çok fazla bir şikayetim olmadı. Ve özellikle AliExpress'ten ben amatör olarak dövme yapıyorum. Dövme malzemelerimi vesaire oradan getiriyorum. Yalnız yasalarla ilgili bir takım değişiklikler oldu arkadaşlar. Bunlara dikkat çekmek istiyorum. Ürün alabiliyorsunuz ama şu anda 150 euro olan limitimiz 30 euroya indi. Ve son güncellemeye göre de toplam aldığınız ürün bedeli kargo dahil 30 euroyu geçemiyor. 30 euroyu geçerse eğer gümrükte takılabiliyor. Gümrükte takıldığı zaman da muhakkak bir gümrük müşaviriyle anlaşmanız lazım. Veya işte anlaşmalı kargolar varmış vesaire, o çok ince ayrıntısını bilmiyorum ama sonuç olarak gümrüğe takılıyor. Gümrüğe takıldığı zaman da bir ticari statüde işlem görüyorsunuz ve büyük rakamlar ödemek durumunda kalabiliyorsunuz. Onun için şu anda 13-12-2024 tarihindeyiz. Şu anki güncel rakamlar 30 euro kargo dahil limitimiz var. Bu limit bir kereye mahsus değil. Aylık 5 adet böyle sipariş verebiliyorsunuz. Ben bu alışverişi Temu'dan yaptım. Temu'nun avantajı arkadaşlar, ürünleri topluyor. Atıyorum 5 tane ürününüz var sizin. 30 euroyu geçmiyorsa kargo dahil, ki şu anda Temu kargo dahil yani kargo ücreti almıyor. 30 euroyu geçmiyorsa tek bir pakete topluyor ve görmüş olduğunuz gibi tek pakette kaç tane ürün 30 euro bandını aşmıyorsa onu tek bir pakette getiriyor. Tabii paketler kontrol ediliyor gümrükte arkadaşlar. Bütün paketler muhakkak bir yerden açılıp bakılıyor, kontrol ediliyor. Kontrol edilmek zorunda zaten. Ona dikkat etmeniz lazım. Temu olabilir, AliExpress olabilir. Bu rakamlara dikkat edin arkadaşlar. Temu da zaten o limiti aştığınızda size uyarılar veriyor. Yani her şekilde sizi uyarıyor. Zaten siparişi geçemiyorsunuz. Ödeme aşamasına geçemiyorsunuz. Evet arkadaşlar. Aldığımız ürünleri inceledik. Hepsi işe yarıyor. Hiçbir problemle karşılaşmadım. Tabii her şeyi Türkiye'den alacaksınız diye bir şey yok. Araştırın muhakkak. Fiyatları araştırın arkadaşlar. Mesela Temu'da görsel araştırabiliyorsunuz. Onu mesela bir ürün buldunuz. Yana bir ekran görüntüsünü koyabilirim. Bir ürün gördünüz. Mesela işte bir kablo gördünüz. Kabloya girdiniz veya X bir şey. Ona girdiniz. Ekranı, görüntüyü büyüttünüz. Büyüttükten sonra ekranın sağında bir fotoğraf makinesi simgesi çıkıyor. Oraya bastığınızda o gördüğünüz, incelediğiniz ürünün görselini kullanarak sistem Temu'da bir arama yapıyor. Ve o görsele uygun tüm ürünleri listeliyor. Dolayısıyla kıyaslama şansınız da oluyor. Yani aratma çubuğuna gidip bu neymiş, bunun adı neymiş, bu malzemenin adı neymiş veya bir gece lambası gördünüz. Ürünü seçtiniz.
görüntüsünü gördünüz. Sağ tarafta bir tane şey çıkıyor. Fotoğraf makinesi işareti çıkıyor. Ona bastığınız zaman tak hemen benim telefonda bir titreme de oluyor. Bir tepki de veriyor. Tak hemen o ürüne benzer birçok ürünü size listeleyebiliyor. Bir de alışveriş konusunda arkadaşlar Temu'da şey var. Çok böyle kampanya yok, sürekli mesaj, sürekli böyle şey yapıyorlar. Bastırıyorlar yani rahatsızlık boyutunda, işte arkadaş ödülü, hoş geldin, işte bunu al, şöyle yap, böyle yap, işte yok çarkı çevir ve çarkı çevirdiğinizde bir çark var arkadaşlar. En üst limit muhakkak çıkıyor. Hem en üst limit geliyor, ondan sonra yok 2 katı ödülün falan. İnanılmaz gaz veriyor. Sakın gaza gelmeyin arkadaşlar. Bırakın sepetinize eklediğin ürünler kalsın. Hiç acele etmeyin. Ayrıca kıyaslayın. Türkiye'deki satıcılardan da alın. Türkiye'de de uygun ürünler bulabiliyorsunuz tabii ki. Her ürün orada ucuz olacak diye bir şey yok. Muhakkak kıyaslayın. Türkiye'deki ürünlere bakın. Yurt dışındaki ürünlere bakın. Muhakkak kıyaslayıp ürün alın. Yani her şey orada ucuz anlamına gelmiyor bu. Mesela oluyor. İşte geçen videomda gösterdim. Şu arkada yanan ufak ışık mesela. Temu'da 300 liraya var, 400 liraya var. Buradan 180 liraya aldım ben. Hani bir e-ticaret sitesinden. Amazon.com.tr'den aldım hatta. Adını da söyleyebilirim. Bu arada bu videoda herhangi bir reklam yoktur. Bir sponsorluk vesaire yoktur ama mecburen buraya reklam yazmak zorundayız. Ama herhangi bir anlaşmamız vesaire yok tabii ki. Burada tamamen aldığım ürünleri sizlerle paylaşmak ve Temu tecrübelerimi, Temu'da yaşadığım sıkıntıları, şu ana kadar sıkıntı yaşamadım gerçi. Bir önceki videomda bir sıkıntı yaşamıştım. Onu da çok çabuk çözdüler. İsterseniz diğer videoma geçip onu izleyebilirsiniz. Neyse bu ürünü ben buradan 180 liraya aldım. Yani demek istediğim ana hatlarıyla orada her şey çok ucuz diye bir şey yok. Tabii ki birçok ürün ucuz ama dediğim gibi muhakkak araştırarak alışverişinizi ve 30 liraya bir ayda 30 euroya geçmeyecek şekilde 5 adet alışveriş yapabiliyorsunuz. Bu aylık o gelen süre arkadaşlar, bu da önemli. Mesela gümrüğe ayın 10'unda mı girdi sizin ürününüz? 10'unda ilk ürününüz girdi kontrole. 10'undan atıyorum işte aralığın 10'unda girdi. Siz ocağın 10'una kadar 5 ürün getirebiliyorsunuz. Yani onu siz takip etmeniz gerekiyor. Bunu takip edebileceğiniz, işte benim ürün hakkım bitti mi vesaire. 6.'yı geçerseniz arkadaşlar sistem bunu yakalar. Onun için biraz esnek, işte araya bir 10 gün koyun. Mesela 10'unda ilk alışverişinizi yaptınız. Gümrüğe girdi. Atıyorum Aralık 10'unda yaptınız. Diğer ürünleriniz geldi. Ocak 15'e kadar bekleyin. Çok hemen bir sipariş vermeyin. 5'lik limitiniz dolduysa tabii. Her ay bu tekrar 5 tekrarlanıyor. Tekrar 5 hakkınız oluyor. Ama tabii dediğim gibi bu şu anki güncel yasalara göre. Bir de başka Temu'da alışveriş yapmak için acele etmeyin dedim. Çok gazlıyor işte flashlar, işte şanslı 2 ürün bedava falan. Onun dışında alışveriş yapacağınız zaman tamam ben bunu alacağım dediğiniz zaman birkaç ürün sepetinize attığınız zaman daha öncesinde size kuponlar geliyor. O kuponları alın. Problem yok. İşte 600 liralık, işte 3000 liralık kupon geliyor mesela. Bu kuponları bölüyor. İşte 750 liralık alışverişte 200 liralık kupon. O 3000'ü bölüyor. Her 700 liralık, 750 liralık alışverişinizde o 200 lirayı size kupon olarak veriyor. Biliyorsunuz. Bu arada antiparantez belirteyim. Temu zaten uyarıyor. 30 euroya rakama o uygulanan kuponlar da dahil arkadaşlar. Kuponları da hesaba katıyorsunuz. Zaten Temu size her şekilde limiti aşmanız durumunda uyarıyor. Ama hep sınırda olmayın. Biraz aşağısında. Atıyorum şu anda 1060 ise 1050 ise 1000 lirada kalın. İşte 950'de kalın. 5 hakkınız var sonuçta. Zaten limitlerimiz çok azaldı. Pahalı elektronik teknolojik şeyler alamıyoruz maalesef. Bu gerçekten bizim için kötü. Çünkü dikkat etmeniz gereken konular bu. Daha fazla uzatmadan videoyu beğenirseniz, abone olursanız, bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Belki lazım olur kanalında. Bugün bize bir şeyler lazım oldu. Aldık, beraber inceledik. Temu ile alakalı, diğer internet siteleriyle alakalı alışveriş konusunda, gümrük konusunda size bilgiler vermeye çalıştım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.